Gün uğurlu başladı. Gece boyunca hiç köpek kaybetmemişlerdi ve patikaya doğru yürürlerken ruhları oldukça hafifti. Sessizliğe, karanlığa ve soğuğa doğru ilerliyorlardı. Bill bir önceki gecenin öngörülerini unutmuş gibiydi ve öğle vakti köpeklerle alaycı bir şekilde konuştu. Kötü bir patikada kızak devrildi. Garip bir karışıklıktı. Kızak ters çevrilmişti, büyük bir ağaç gövdesi ve bir kaya vardı ortada. Düğümü düzeltmek için köpekleri sırayla koşumlarından çıkarmak zorunda kaldılar. İki adam kızağın üzerine eğilmişti ki Henry, Van Ör'ün uzaklaştığını fark etti. "Al, sen, tek kulak," diye bağırdı, doğrulup arkasını döndü. Ama Van karın üzerinde koşmaya başlamıştı bile ve izleri ardında sürünüyordu. Orada, arka yolların karında, dişi kurt onu bekliyordu. Yaklaştıkça Van aniden temkinleşti. Yavaşladı, bir uyarı aldı, kısa bir yürüyüş yaptı, sonra durdu. Onu dikkatle ve şüpheyle inceledi. Ama arzu doluydu. Dişi kurt ona gülümsüyor gibiydi, dişlerini göstererek. Tehditkar değil, tuhaf bir şekilde hoş. Birkaç adım ona doğru ilerledi, oyunbazca, sonra durdu. Van da ona yaklaştı, hala uyanık ve temkinli, kuyruğu ve kulakları havada, başı dik. Onunla burun koklayıp tanışmaya çalıştı, ama dişi kurt şakacı ve utangaçça geri çekildi. Van Ör'ün her adımı, onun da bir adım geri atmasıyla karşılık buluyordu. Yavaş yavaş, adım adım, onu insan güvenliğinden uzaklaştırıyordu. Bir keresinde, sanki içinden belirsiz bir uyarı geçmiş gibi, Van başını çevirdi. Devrilmiş kızağa, takım arkadaşlarına ve ona seslenen iki adama baktı. Ama zihninde oluşan her fikir, dişi kurt tarafından dağıldı. O üzerine ilerledi, kısa bir an burunlarını kokladı, sonra yine çekingen geri çekilmeye devam etti. Bu arada Bill tüfeği düşünmüştü. Ama tüfek devrilmiş kızağın altında sıkışmıştı. Henry ona yardım ettiğinde ise Van ile dişi kurt çok uzaklaşmıştı. Mesafe, bir şans tanımıyordu. Çok geç, Van hatasını anladı. İki adam, onun döndüğünü ve kendilerine doğru koşmaya başladığını görünce sebebi de anladılar. Patikaya açılardan yaklaşıyordu ve geri çekilme yolu kesilmişti. Bir düzine kurt, zayıf ve gri, karın üzerinde zıplayarak geliyordu. Anında dişi kurdun utangaçlığı ve oyunbazlığı yok oldu. Hırlayarak Van Ör'ün üzerine atladı. Omzuyla onu itti ve kaçış yolu kapandı. Van hala kararlıydı, kızağa dönmek için rotasını değiştirmeye çalışıyordu. Her an daha fazla kurt ortaya çıkıyor, kovalamacaya katılıyordu. Dişi kurt ise Van Ör'ün sadece bir sıçrama gerisinde, tek başına. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu Henry aniden, elini partnerinin koluna koyarak. Bill onu üzerinden attı. "Dayanamam," dedi. "Elimden gelirse artık köpeğimizi almalarına izin vermeyeceğim." Silahı eline aldı ve patikanın kenarındaki çalılıklara daldı. Niyeti açıktı. Kızağı merkez alarak daire çizen Van Ör'ün döngüsüne önceden ulaşmak, tüfekle kurtları geri püskürtmek ve köpeği kurtarmak. "Söyle, Bill," diye seslendi Henry. "Dikkatli ol, risk alma." Henry kızağa oturdu ve izledi. Yapacak başka bir şeyi yoktu. Bill çoktan gözden kaybolmuştu. Ama ara sıra, çalılıklar ve dağınık ladin topları arasında bir an görünüyor, sonra yeniden yok oluyordu. Van de bazen görünüyordu. Henry davayı umutsuz buldu. Köpek tamamen tehlike içindeydi, kurt sürüsü dış dairede koşarken, Van iç dairede kısalmış bir yol izliyordu. Kızağı geri kazanabilmek için çevresini önceden kesmesi gerekiyordu. Ama bu çok zordu. Farklı hatlar hızla bir noktaya yaklaşıyordu. Ağaçların ve çalılıkların arkasında, gözden gizlenen bir yerde. Henry biliyordu ki kurt sürüsü, Van ve Bill birbirine yaklaşıyordu. Çok hızlı, beklediğinden çok daha hızlı. Bir ateş sesi duydu. Sonra iki kurşun, hızlı, arka arkaya. Bill'in mühimmatının bittiğini anladı. Sonra büyük bir gürültü geldi, hırlama ve çığlıklar. Van Ör'ün acı ve dehşet dolu çığlığını tanıdı. Yaralı bir hayvanı ele veren kurt seslerini duydu. Ve hepsi o kadardı. Hırlamalar durdu. Çığlık kesildi. Sessizlik çöktü ve ıssız diyar yeniden yalnız kaldı. Uzun süre kızakta öylece oturdu. Gidip görmeye gerek yoktu. Olanları gözlerinin önünde yaşanmış gibi biliyordu. Bir keresinde aniden uyandı, baltayı kırbaçların altından hızla çıkardı. Ama bir süre daha oturup düşüncelere daldı. Kalan iki köpek ayaklarının dibinde çömelmiş titriyordu.
Sonunda yorgun bir şekilde ayağa kalktı. Sanki tüm direnci sönmüş gibiydi. Köpekleri kızağa bağlamaya başladı. Bir ipi omzunun üzerinden geçirdi ve köpeklerle birlikte çekmeye başladı. Çok uzağa gitmedi. İlk karanlık işaretiyle bir kamp kurdu ve bunun için bolca odun stokları vardı. Köpekleri besledi, yemek yaptı, akşam yemeğini yedi, yatağını ateşe yakın bir yerde hazırladı. Ama o yataktan zevk almaya mahkum değildi. Gözleri kapanmadan önce kurtlar çok yaklaşmıştı. Artık onları görmek için çaba harcamasına gerek kalmamıştı. Hepsi oradaydı, onu ve ateşi dar bir daire içinde kuşatmış. Ateş ışığında onları açıkça görebiliyordu, yatıyorlar, oturuyorlar, karınları üzerinde sürünüyorlar, ileri geri yürüyorlardı. Hatta uyuyorlardı. Burada ve orada karın içinde kıvrılmış birileri, köpek gibi uykuya dalmış. Ateşi parlak tuttu. Çünkü tek bilen buydu, o ateş ile aç dişler arasındaki tek engel, o alevdi. İki köpek yanında kalmıştı, biri sağında, biri solunda. Ona yaslanmış, ağlayıp inliyorlardı. Bir kurt biraz daha yaklaştığında çaresizce hırlıyorlardı. Her böyle anda, köpekler hırlayınca, tüm çember telaşla ayağa kalkıyor ve temkinli adımlarla ileri bastırıyordu. Her yanından hırlamalar ve hevesli çığlıklar yükseliyordu. Sonra geri çekilirlerdi. Bazen bir kurt kısa uykusuna devam ederdi. Ama çember sürekli daralma eğilimindeydi. Yavaş yavaş, burada bir kurt öne eğiliyordu, orada bir diğeri ilerleyip duruyordu. Çember küçülüyordu. Vahşi hayvanlar neredeyse sıçrama mesafesine ulaşmıştı. O zaman ateşten korlar alıp sürüye fırlatıyordu. Her seferinde geri çekilirlerdi. Öfkeli çığlıklar ve iyice nişan alınmış bir köz cesur bir hayvanı yakıp kavurduğunda duyulan vahşi hırlama ile birlikte. Sabah adamı yorgun ve bitik buldu. Uykusuzluktan gözleri yanıyordu. Kahvaltıyı karanlıkta hazırladı. Saat 9'a, gündüze, kurt sürüsü geri çekildiğinde, gecenin uzun saatlerinde kafasında planladığı işe koyuldu. Genç fidanları kesti. Onları devrilmiş gövdeler ve büyük ağaçlara yüksekçe bağladı. Kızak ipiyle ve köpeklerin yardımıyla, tabutu iskelenin üstüne kaldırdı. Bill'i yakaladılar, belki beni de yakalayabilirler, dedi, ölü bedene seslenerek. Ama seni asla yakalatmayacağım. Sonra patikaya çıktı. Hafifletilmiş kızak, köpeklerin ardından zıplayarak ilerliyordu. Çünkü onlar da Fort McGurry'nin güvenliğini hissediyorlardı. Kurtlar artık daha açık bir şekilde peşlerinden yürüyordu. Sakin, temkinli, her iki yanda süzülüyorlardı. Kırmızı dilleri dışarı sarkık, ince yanları her harekette kaburgalarını gözler önüne seriyordu. Çok zayıftılar. Kemikli çerçevelerin üzerine gerilmiş deri torbaları gibiydi vücutları, kaslar yerine ipler. Henry'i hayrete düşüren şey, ayaklarını hala koruyabilmeleriydi. Karın içinde nasıl çökmeden yürüyebildiklerine şaşıyordu. Karanlığa kadar yolculuk etmeye cesaret edemiyordu. Öğle vakti güneş sadece güney ufkunun üst kenarını, soluk ve altın rengiyle gösteriyordu, gökyüzü çizgisine uzanıyordu. Bunu bir işaret olarak aldı. Günler uzuyordu. Güneş geri dönüyordu. Ama bu neşe tam gitmeden kamp kurdu. Birkaç saat boyunca gri gün ışığı ve kasvetli alacakaranlık vardı ve o saatleri büyük miktarda odun doğramak için kullandı. Geceyle birlikte dehşet geldi. Aç kurtlar daha da cesurlaşmıştı. Üstelik uykusuzluk Henry'i iyice etkiliyor, kendine rağmen uyuyakaldığı oluyor. Ateşin başında çömelmiş, omuzlarında battaniyeler, dizlerinin arasında balta ve her iki yanında ona sıkıca yaslanmış birer köpek. Bir kez uyandığında, tam önünde, 12 adım ötede, sürünün en büyüklerinden biri olan büyük gri bir kurt vardı. Ve o kurt, ona bakarken kasıtlı olarak esnedi. Tembel bir köpek gibi, tam yüzüne karşı esnedi ve ona öyle bir bakış attı ki, sanki Henry sadece gecikmiş bir yemekti. Yakında yenilecek olan, bu kesinlik tüm grup tarafından sergileniyordu. Aç gözlerle ona bakıyorlar ya da karda sakin sakin uyuyorlardı. Çocuklar sofranın etrafında toplanıp yemeye başlamak için izin bekliyormuş gibi. Ve o, yenilecek olan yemekti. Yemeğin nasıl ve ne zaman başlayacağını merak etti. Ateşe odun yağarken kendi bedenine karşı daha önce hiç hissetmediği bir takdir duydu. Hareket eden kaslarını izledi. Parmaklarının kurnaz mekanizmasına ilgi duyuyordu. Ateş ışığında parmaklarını yavaşça, tek tek kıvırdı, sonra hepsini birden açıp kapattı. Hızlı ve tutucu hareketler yaptı. Tırnak uçlarını dürttü, şimdi sert, şimdi yumuşakça.
Sinir hissinin oluşma süresini ölçtü. Bu onu büyüledi. Ve aniden bu ince, hassas bedeniyle gurur duydu. Sonra kurt çemberine baktı ve bir darbe gibi fark onu vurdu. Bu harika beden, bu canlı beden, onlardan fazlası değildi. Sadece et. Aç hayvanların yırtması ve doğraması için bir avukat. Geyiğin ve tavşanın olduğu gibi, onlara besin. Yarı kabus gibi bir uykudan uyandı. Önünde, kırmızı dişi kurt. Karın içinde oturmuş, yarım düzine metreden daha yakın ve onu özlemle inceliyordu. İki köpek inliyor ve hırlıyordu ayaklarında, ama dişi kurt onlara hiç dikkat etmiyordu. Sadece adama bakıyordu. Bakışlarında tehditkar bir şey yoktu. Sadece büyük bir özlem ve aynı derecede büyük bir açlık. Henry yiyecekti ve onu görmek dişi kurtta lezzet dolu hisler uyandırıyordu. Ağzı açıldı, tükürük aktı, beklentinin zevkiyle pirzolalarını yaladı. İçinden bir korku spazmı geçti. Hızla bir kor atmak için uzandı. Ama uzanırken bile, parmakları köze kapanmadan önce, dişi kurt güvenliğe fırlamıştı. Sık sık kendisine bir şeyler fırlatıldığına alışmıştı. Beyaz dişlerini göstererek uzaklaştı. Tüm özlemi yok olmuş, yerine etçil bir kötü niyet almıştı. Bu onu ürpertiyordu. Eline baktı. Parmakların kurnaz inceliğine, nasıl her yüzeyin eşitsizliklerine karşı kıvırdıklarına. Pürüzlü odunun üstünden ve altından kıvrılıyorlardı. Küçücük bir parmak, yanan kordan çok uzak değil, hassas ve otomatik olarak sıcaktan geri çekiliyordu. Ve aynı anda, sanki bir vizyon gibi, o hassas parmakların dişi kurdun beyaz dişleri arasında ezilip yırtıldığını gördü. Bu bedenine hiç bu kadar düşkün olmamıştı. Şimdi ise bu kadar kırılgan hissettiriyordu. Bütün gece yanan korlarla aç sürüyle savaştı. Uyuyakaldığında, köpeklerin inlemeleri ve hırlamaları onu uyarıyordu. Günaydın geldi. Ama ilk kez gün ışığı kurtları dağıtamadı. İnsan boşuna onların gitmesini bekledi. Etrafında kaldılar, ateşini ve onu kuşatmış, sabah ışığında bile terk etmeden. Patikadan çıkmak için çaresizce bir kez atılım yaptı. Ama ateşin korumasından çıkar çıkmaz en cesur kurt üzerine atladı, kısa atladı ama az kalsın. Geri sıçradı. Çeneler uyluğuna birkaç santim uzakta kapandı. Geri kalan sürü de ayağa kalkmış, üzerine saldırıyordu. Onları geri çekmek için her yöne kor fırlatması gerekti. Gündüz bile ateşten çıkıp taze odun kesmeye cesaret edemiyordu. 20 adım ötede devasa ölü bir ladin yükseliyordu. Günün yarısını ateşten o ağaca uzanarak geçirdi. Yarım düzine yanan kor, her an rakiplerine fırlatmaya hazır. Ağaca vardığında, en fazla odun verecek yönde kesti. Gece, bir önceki gecenin tekrarıydı. Ama şimdi uyku ihtiyacı baskın hale geliyordu. Köpeklerin hırlaması etkisini kaybediyordu, sürekli hırlıyorlardı zaten ve uykulu duyuları artık yoğunluğun değişmesini fark edemiyordu. Aniden uyandı. Dişi kurt 1 metreden daha az uzakta duruyordu. Mekanik, neredeyse refleks gibi, açık ve hırlayan ağzına doğru bir kor dolusu damga soktu. Dişi kurt acıyla bağırarak fırladı. Uzak bir mesafeden yanan et ve saç kokusunu alırken başını sallıyor, öfkeyle hırlıyordu. Bu sefer, tekrar uyuklamadan önce, sağ eline yanan bir çam düğümü bağladı. Gözleri kapalıydı ama birkaç dakika sonra alevin yanması onu uyandırdı. Birkaç saat boyunca bu programı sürdürdü. Her uyandığında kurtları geri püskürttü, ateşi yeniledi, elindeki çam düğümünü düzeltti. Her şey iyi çalıştı, ta ki düğümü güvensizce taktığı o ana kadar. Gözleri kapanırken elinden uzaklaştı. Rüya gördü. Fort McGurry'deydi. Sıcaktı ve rahat. Factor ile kırbaç oynuyordu. Ama kalenin kurtlar tarafından kuşatıldığını biliyordu. Kapıların önünde uluyorlardı ve bazen o ve Factor oyundan durup dinliyor, gülerek kurtların içeri girmek için boşuna çabaladıklarını hayal ediyorlardı. Ve sonra, rüya ne kadar tuhaf bir hal aldı. Bir çarpma oldu. Kapı patlamıştı. Kurtların kalenin büyük oturma odasına dolduğunu gördü. Doğrudan ona ve Factor'a doğru atlıyorlardı. Kapı patlarken ulumaları o kadar yükselmişti ki. Bu uluma onu rahatsız etmeye devam etti. Hayalleri birleşiyordu başka bir şeye, neye olduğunu bilmiyordu. Ama her şeyin içinde, onu takip ederek, uluma devam ediyordu. Sonra uyandı ve ulemanın gerçek olduğunu anladı. Büyük bir hırlama, çığlık, kurtlar ona saldırıyordu. Hepsi etrafında, üzerindeydi. Birinin dişleri koluna kapanmıştı.
İçgüdüsel olarak ateşe atladı ve zıplarken, bacağından geçen keskin dişlerin kesintisini hissetti. Sonra bir çatışma başladı. Sağlam eldivenleri ellerini geçici olarak korudu, canlı kömürleri her yöne saçtı, ta ki kamp ateşi bir volkan görünümüne bürünene kadar. Ama uzun süremezdi. Yüzü sıcaktan kabarıyordu. Kaşları ve kirpikleri yanmıştı. Ayakları için sıcaklık dayanılmaz hale gelmişti. Her iki elinde alevli korlarla ateşin kenarına sıçradı. Kurtlar geri püskürtüldü. Her yandan canlı kömürler düştü, kar cızırdadı, arada vahşi bir kurt çekildi, homurdandı, bir köze bastığını bağırarak ilan etti. En yakın düşmanına korlarını fırlattı. Adam eldivenleri karın içinde söndürüyor, ayaklarını yere vurarak serinletmeye çalışıyordu. İki köpeği de kaybetmişti ve onların uzun bir yemeğin parçası olduğunu çok iyi biliyordu. Günler önce başlamıştı o yemek. Fatih ile ve muhtemelen önümüzdeki günlerde kendisiyle son bulacaktı. "Henüz beni yakaladınız değil," diye bağırdı, yumruğunu vahşice sallayarak. Sesi duyulunca çevre huzursuzlandı. Genel bir hırlama yükseldi ve dişi kurt ona doğru karın üzerinde yaklaştı, aç bir özlemle onu izleyerek. Aklına yeni bir fikir geldi. Büyük bir daireye ateş yaktı. Bu çemberin içine çömeldi, eriyen karın üzerinde uyku kıyafetiyle. O alevin sığınağına girince tüm sürü merakla ateşin kenarına yaklaştı. Şimdiye kadar bu imkanları hiç tanımamışlardı, şimdi yakın bir dairede yerleştiler. Birçok köpek gibi gözlerini kırptılar, esnediler, zayıf bedenlerini alışılmadık bir sıcaklıkta gerdiler. Sonra dişi kurt oturdu. Burnunu bir yıldıza doğrulttu ve ulumaya başladı. Kurtlar teker teker ona katıldı. Ta ki tüm sürü, burunlarını gökyüzüne kaldırmış, açlık çığlığını uluyuncaya kadar. Şafak söktü. Gün ışığı geldi. Ateş alçalmıştı. Yakıt bitmişti ve daha fazlasına ihtiyaç vardı. Adam çemberden çıkmaya çalıştı. Ama kurtlar üzerine atladı. Markaları yakmak onları geri çektirdi. Ama artık geri sıçramıyorlardı. Boşuna geri püskürtmeye çalıştı. Vazgeçip çemberinin içinde sendeledi ve bir kurt ona doğru sıçradı, ıskalaştı, dört ayağını da kömürlerin içine bastırdı. Korkuyla bağırarak hırladı. Karın içinde pençelerini soğutmak için sürünerek geri çekildi. Adam battaniyelerinin üzerine çöktü. Vücudu kalçalarından öne eğilmişti. Omuzları düşmüş, başı dizlerinin üzerinde, mücadeleyi bıraktığını ilan ediyordu. Ara sıra başını kaldırıp ateşin söndüğünü not ediyordu. Alev ve kor çemberi bölünmüştü, aralarında açıklıklar vardı. Bu açıklıklar büyüdü. Segmentler azaldı. "Sanırım istediğin zaman gelip beni alabilirsin," diye mırıldandı. "Neyse, uyuyorum." Gözleri titredi ve kapandı. Uyandığında, tam önündeki bir açıklıkta dişi kurt ona bakıyordu. Biraz sonra tekrar uyandı. Ama ona saatler gibi gelmişti. Gizemli bir değişim olmuştu. O kadar gizemli ki şaşkınlık içinde kaldı. Bir şey olmuştu. İlk başta anlayamadı. Sonra keşfetti. Kurtlar gitmişti. Geriye sadece ezilmiş kar kalmıştı. Ne kadar sıkı bastırdıklarını gösteren izler. Uyku yeniden sardı onu. Başını dizlerinin üzerine bıraktı. Aniden irkilip uyandı. Adamların çığlıkları, kızakların uğultusu, koşumların gıcırtısı, zorlanan köpeklerin hevesli inlemeleri. Nehir yatağından 4 kızak çekilmişti, ağaçların arasındaki kampa doğru. Yarım düzine adam, ölmekte olan ateşin merkezinde çömelmiş adamın etrafındaydı. Titriyor ve onu bilince döndürmeye çalışıyorlardı. Henry onlara sarhoş bir adam gibi baktı, tuhaf ve şaşkın, uykulu bir sesle konuştu. "Kırmızı dişi kurt, köpeklerle beslenme saatinde gel. İlk önce köpek maması yedi. Sonra köpekleri yedi. Ve sonra Billy. Lord Alfred nerede?" diye bağırdı adamlardan biri kulağına, onu sertçe sallayarak. Henry başını yavaşça salladı. "Hayır, onu yemedi. O son kampta bir ağaçta konaklıyor." "Öldü mü?" diye bağırdı adam. "Bir kutuda," diye yanıtladı Henry. Omzunu sarsarak soru soranın tutumundan huysuzca uzaklaştı. "Söyle, beni yalnız bırak. Yorgun ve uykusuzum." "İyi geceler, herkes." Gözleri titredi ve kapandı. Çenesi göğsüne eğildi. Ve onu battaniyelerinin üzerine yatıştırırlarken, horlamaları buz gibi havada yükseliyordu. Ama başka bir ses daha vardı. Uzakta, zayıf bir yerde, az önce ıskalanan o etten başka bir iz sürerken, aç kurt sürüsünün çığlığı duyuluyordu. İlk erkek seslerini duyan dişi kurttu ve kızak köpeklerinin inlemesini. İlk ortaya çıkan da dişi kurt oldu.
köşeye sıkışmış adamdan, sönmekte olan alev çemberinden uzaklaşarak. Sürü avladığı avı bırakmak istemiyordu ve birkaç dakika boyunca kaldılar, sesleri dinlediler. Sonra o da patikaya sıçradı. Dişi kurdun açtığı yolda ilerledi. Sürünün önünde büyük gri bir kurt koşuyordu. Onlardan biri, birkaç liderden biri. Sürünün rotasını yönlendiren oydu. Genç üyelere uyarı dolu bir şekilde hırlayan da oydu. Yanından geçmeye çalıştıklarında dişlerini savuruyordu. Şimdi ise dişi kurdun koştuğunu görünce tempoyu artırdı. Yanına atıldı ve grubun temposunu aldı. Ona hırlamadı, dişlerini göstermedi. Her sıçraması onu önüne koyabilirdi. Ama aksine, ona karşı nazik bir eğilim taşıyordu. Ona uymak için yavaşlıyordu. Çünkü o da ona yaklaşmaya meyilliydi. Ve o çok yaklaştığında hırlayan, dişlerini gösteren ona oldu. Bazen omzunu sertçe kesmekten de çekinmiyordu. Böyle anlarda öfkesi ihanet etmezdi. Sadece yana sıçrar ve birkaç garip sekişle öne koşardı. Utanmış bir köylü edasıyla. Bu, sürü yönetimindeki tek sorundu. Ama başkaları da vardı. Diğer tarafında zayıf yaşlı bir kurt vardı. Gri ve pek çok savaşın yarasını taşıyan. Hep onun sağ tarafında koşuyordu. Gerçekte tek bir gözü vardı ve sol göz bunu açıklıyordu. O da ona sıkışmaya, yara izli burnunu bedenine, omzuna ya da boynuna dokundura dokundura yaklaşmaya alışkındı. Soldaki yardımcısı gibi, o da bu ilgileri dişleriyle püskürttü, ama her ikisi de dikkatini aynı anda çekince, sağa sola hızlı iki şaklama yapmak zorunda kalıyordu. İki aşığı uzaklaştırmak ve aynı anda sürüyle ileri atlamayı sürdürmek. Böyle anlarda yardımcı dişlerini gösterip tehditkar bir şekilde hırlıyordu karşısındakine. Kavga edebilirlerdi. Ama çiftleşme ve rekabet bile sürünün daha acil açlık ihtiyacını bekliyordu. Her itişten sonra yaşlı kurt aniden o arzusunun keskin dişli nesnesinden uzaklaşıyor ve kör sağ tarafında koşan genç, 3 yaşındaki bir kurda yaslanıyordu. Bu genç kurt tam boyundaydı ve sürünün zayıf ve aç durumunu düşünürsek, ortalamanın üzerinde bir canlılık taşıyordu. Yine de tek gözlü yaşlının omzuna rağmen başı eğikti. Yaşlının yanında koşmaya cesaret ettiğinde, ki bu nadirdi, bir hırlama ve şaklama onu geri gönderirdi. Bazen ise dikkatlice ilerler, yavaşça eski lider ile dişi kurt arasına, arkasına geçerdi. Bu 2 kat, hatta 3 kat kızgınlık doğururdu. Hoşnutsuzluğunu hırlayınca yaşlı lider hızla ona yaklaşır, bazen onunla birlikte döner durur ve bazen soldaki genç lider de dönüp dururdu. Böyle anlarda, 3 çift vahşi dişle yüz yüze gelince, genç kurt aniden durur, kendini dizlerinin üzerine atar, ön bacakları sertleşir, ağzı tehditkar açılır, yelesi diken diken olurdu. Bu karışıklık sürüde geriye doğru da yayılırdı. Arkadaki kurtlar genç kurda arka bacaklarına ve yanlarına keskin ısırıklar vurarak memnuniyetsizliklerini ifade ederlerdi. Yiyecek eksikliğinden sorun çıkarıyordu. Kısa öfkeler birlikte geçip giderdi. Ama gençliğin sınırsız inancıyla bu manevraya tekrar kalkışırdı. Kendisi için rahatsızlık dışında hiçbir şey kazanamadan. Yiyecek olsaydı, çiftleşme ve kavga hızla ilerlerdi, sürü düzeni dağılırdı. Ama sürünün durumu çaresizdi. Uzun süredir açlıkla zayıflamışlardı. Normalin altında bir hızdaydılar. Arka tarafta zayıf üyeler, çok genç ve çok yaşlı olanlar, topallıyordu. Önde ise en güçlüler vardı. Ama hepsi tam vücutlu değildi. İskelete gerilmiş deri torbaları. Yine de topallayanlar hariç, hayvanların çoğunun hareketleri zahmetsiz ve yorulmazdı. Kasları sanki tükenmez bir enerji kaynağından besleniyor gibiydi. Her çelik gibi kasılmanın ardından bir diğeri, bir tane daha, bir tane daha. Görünüşe göre sonsuz. O gün birçok mil koştular. Gece boyunca koştular. Ertesi gün hala koşuyorlardı. Donmuş ve ölü bir dünyanın yüzeyinde koşuyorlardı. Hayat kıpırdamıyordu. Sadece onlar hareket ediyordu. Bu uçsuz bucaksız hareketsizlikte. Yalnız onlar yaşıyordu. Ve onları doyurarak yaşatabilecek başka canlılar arıyorlardı. Alçak bölünmeler geçtiler, küçük dereler boyunca dolaştılar, ta ki arayışları ödüllendirilene kadar. Geyikle karşılaştılar. Büyük bir boğa. İlk bulunan büyük boğaydı. Burada et ve yaşam vardı. Ve onu koruyan ne gizemli ateşler ne de uçan alev füzeleri vardı. Yayılmış toynaklar ve avuç içi boynuzlar biliyorlardı. Ve alışılmış sabırlarını ve temkinliklerini rüzgara attılar. Kısa ve şiddetli bir dövüştü. Büyük boğa her yandan kuşatılmıştı.
Büyük toynakları ile kafaları ezdi, boynuzu ile kırdı. Karın içine gömdü onları, boğuşmanın ortasında. Ama o önceden mahkumdu. Gitti. Dişi kurt boğazını vahşice yırtarken, diğer dişler her yere saplandı. Onu canlı canlı yutuyorlardı, son mücadelesini vermeden önce. Bol bol yiyecek vardı. Boğa 800'ün üzerinde pound ağırlığındaydı, 40 kadar kurt için baş başa tam 20 pound et. Eğer hızlı oruç tutabiliyorlarsa, olağanüstü hızlı beslenebildiklerini de kanıtladılar ve kısa süre içinde muhteşem canlı bir hayvanın geriye sadece birkaç dağınık kemik bıraktığını gördük. Artık bol dinlenme ve uyku vardı. Dolu midelerle, tartışmalar ve kavgalar başladı genç erkekler arasında ve sürü dağılana kadar birkaç gün sürdü. Kıtlık sona ermişti. Kurtlar artık av ülkesindeydi ve hala sürü halinde avlanıyorlardı. Ama daha temkinliydiler şimdi. Karşılaştıkları küçük geyik sürülerinden ağır inekleri ya da sakat yaşlı boğaları kesiyorlardı. Bu bolluk diyarında bir gün geldi ki, kurt sürüsü ikiye bölündü ve farklı yönlere gitti. Dişi kurt, solunda genç lider, sağında tek gözlü yaşlı, sürünün yarısını aşağı indirdi. Mackenzie Nehri'nin üzerinden doğuya, göl bölgesine doğru yol alıyorlardı. Her gün sürünün kalıntısı azaldı. İkişer ikişer, erkek ve dişi kurtlar terk ediyordu. Bazen yalnız bir erkek, keskin dişli rakipleri tarafından dışarı sürülüyordu. Sonunda sadece 4 kişi kalmıştı, dişi kurt, genç lider, tek gözlü ve hırslı 3 yaşındaki. Dişi kurt artık vahşi bir öfke geliştirmişti. 3 talipinin hepsi dişlerinin izlerini taşıyordu. Ama asla aynı şekilde karşılık vermediler. Ona karşı savunmaya geçmediler. Omuzlarını onun en vahşi kesiklerine çevirdiler, kuyruk sallayarak ve ince adımlarla öfkesini yatıştırmaya çalıştılar. Ama ona karşı ne kadar yumuşaklarsa, birbirlerine karşı o kadar serttiler. 3 yaşındaki hırsını fazlasıyla gösteriyordu. Tek gözlü yaşlıyı yakaladı ve kulağını parçaladı. Ama Grizzlet yaşlı adam sadece bir tarafı görebiliyordu. Gençliğe ve canlılığa karşı diğer zamanlarda ise uzun yılların deneyiminin bilgeliğini ortaya koyuyordu. Kaybetmiş gözü ve yara izli ağızlığı, deneyiminin doğasına kanıt taşıyordu. O kadar çok savaştan sağ çıkmıştı ki, ne yapacağı konusunda bir an bile şüphe duymadı. Savaş adil başladı. Ama adil bitmedi. Sonucun ne olacağı belli değildi. Sonra 3. kurt yaşlıya katıldı. Ve birlikte, yaşlı lider ve genç lider, hırslı 3 yaşındakine saldırdılar. Her iki yanından acımasız dişlerle kuşatılmıştı, eski yoldaşları tarafından. Birlikte avlandıkları günler unutulmuştu. Yıktıkları av, çektikleri kıtlık. O iş geçmişte kalmıştı. Aşk işi yakındaydı. Her zaman daha sert ve yiyecekten daha acımasız bir iş. Ve bu arada, her şeyin sebebi olan dişi kurt memnun bir şekilde karda oturuyordu ve izliyordu. Hatta memnundu. Bu onun günüydü. Bunu sık sık bulmazdı. Yeleler diken diken dikilirken, diş dişe vururken ya da yırtılırken ve teslim olan et orada onun sahiplenmesi için dururken. Ve aşk işinde, bu maceraya ilk atılan 3 yaşındaki, hayatından vazgeçti. Her iki yanında 2 rakip duruyordu. Karda gülümseyerek oturan dişi kurda bakıyorlardı. Ama yaşlı lider bilgeydi. Çok bilgeydi. Savaşta olduğu gibi aşkta da. Genç lider omzundaki yarayı yalamak için başını çevirdi. Boynunun kıvrımı rakibine dönmüştü. Yaşlı tek gözü ile fırsatı gördü. Alçaktan hızla içeri girdi ve dişlerini kapattı. Uzun, yırtıcı ve derin bir kesikti. Dişleri geçerken boğazın büyük damarının duvarını patlattı. Sonra sıçradı. Genç lider korkunç bir şekilde hırladı. Ama hırlaması ortada gıdıklamaya, öksürüğe dönüştü. Kanlar içinde ve öksürükleyerek, zaten sarsılmış halde, yaşlıya atladı ve savaştı. Hayat ondan sönüp giderken. Bacakları zayıflıyor, darbeler ve atlamalar giderek kısalıyordu. Ve tüm bu süre boyunca, dişi kurt dizinin üstüne oturup gülümsüyordu. Bu vahşi doğanın aşk yapımıydı. Sadece ölenler için trajedi olan, doğal dünyanın cinsel trajedisi. Hayatta kalanlar için ise trajedi değil, farkındalık ve başarıydı. Genç lider karda yatıp artık hareket etmediğinde, tek göz dişi kurdun yanına geldi. Tavrı zafer ve temkinin karışımıydı. Açıkça bir reddi bekliyordu ve dişlerinin öfkeyle üzerine parlamadığını görünce şaşırdı. İlk kez onunla nazik bir tavırla karşılaşıyordu. Onunla burun kokladı, hatta küçümseyerek zıpladı ve onunla yavru gibi oynayıp karıştırmaya çalıştı.
Ve o, tüm o gri yıllarıyla ve bilge deneyimiyle, oldukça köpekçe davrandı. Hatta biraz fazla aptalca. Yenilmiş rakipler ve kırmızı yazılı aşk hikayesi karda çoktan unutulmuştu. Bir kez, yaşlı tek göz durdu ve sertleşen yaralarını yaladı. Sonra dudakları yarı kıvrıldı ve hırladı. Boynunun ve omuzlarının tüyleri istemsizce diken diken oldu, yarı yarıya bir sıçrama için çömeldi, pençeleri kar yüzeyine spazmatik biçimde tutundu daha sağlam bir zemin için. Ama bir sonraki anda her şey unutuldu. Çünkü o fırladı ormanda, onu utangaçça kovalayan dişi kurdun ardından. Sonrasında yan yana koştular. Sanki iyi arkadaşlar gibiydi. Aralarında güzel bir anlayış vardı. Günler geçti ve birlikte kaldılar. Etlerini avladılar, ortak öldürüp birlikte yediler. Bir süre sonra dişi kurt huzursuzlaşmaya başladı. Bulamadığı bir şeyi arıyor gibiydi. Devrilmiş ağaçların altındaki çukurlar onu çekiyordu, kayaların ve mağaraların içindeki büyük karla kaplı yarıklarda çok vakit geçiriyordu. Yaşlı tek göz hiç ilgi duymuyordu, ama peşinden gitti. Araştırmalarında beklenmedik kadar uzun sürdüğünde, uzanıp onun gelmesini bekliyordu. Devam etmeye hazır. Bir yerde kalmadılar. Ülkeyi dolaştılar, Mackenzie nehrini geri aldılar, yavaş yavaş indiler, sık sık küçük akarsuların kenarında av avlayıp tekrar oraya dönüyorlardı. Bazen çiftler halinde başka kurtlarla karşılaşırlardı. Ama iki tarafta da cinsel dostluk ya da kavuşma sevinci yoktu. Sürü düzenine dönme isteği yoktu. Birkaç kez yalnız kurtlarla karşılaştılar, hepsi erkekti ve tek göz ile eşiyle katılmakta ısrarcıydı. Buna kızdı. Omuz omuza durdu, yelesi diken diken açıldı, dişlerini gösterdi. Ve yalnız kalmayı hedefleyen o kurtlar geri çekildi, yalnız yollarına devam etti. Ay ışığında bir gece, sessiz ormanda koşarken tek göz aniden durdu. Burnu yukarı kalktı, kuyruğu sertleşti, burun delikleri büyüdü, koku onu sarıyordu. Bir ayağını köpek gibi kaldırdı. Memnun değildi, havayı koklama devam etti, mesajı anlamaya çalıştı. Bir dikkatsiz koklama eşini tatmin etmişti ve o ilerledi. Tek göz onu takip etti. Ama hala şüpheliydi. Uyarıyı daha dikkatli çalışmak için ara sıra durmadan edemiyordu. Büyük açık alanın kenarında dikkatlice, sessizce çıktılar ağaçlardan. Bir süre yalnız durdu. Sonra tek göz, sürünerek, her duyusu teyakkuzda, her bir saç sonsuz şüphe yayarak, ona katıldı. Yan yana durdular. İzlediler, dinlediler, kokladılar. Kulaklarına köpeklerin kavgası ve tırmanma sesleri geldi. Boğuk erkek sesleri, azarlayan kadınların keskin sesleri ve arada tiz, hüzünlü bir çocuk çığlığı. Büyük deri kulübeler pek görünmüyordu. Ateşin alevleri, bedenlerin hareketleri ve sessiz havada yavaşça yükselen duman dışında. Ama burun deliklerine bir kızılderili kampının sayısız kokusu doldu. Tek göz için büyük ölçüde anlaşılmaz olan bir hikaye. Ama dişi kurt her detayı biliyordu. Garip bir şekilde hareketlenmişti. Artan bir keyifle koklayıp kokladı. Ama yaşlı tek göz şüpheliydi. Endişesini belli etti ve çekingen geri adım atmaya başladı. Dişi kurt döndü, burnuyla boynuna güven verici biçimde dokundu, sonra kampı tekrar inceledi. Yüzünde yeni bir özlem vardı. Ama açlığın özlemi değildi. Bir arzuyu hissediyordu, bu onu ileri gitmeye, o ateşe daha yakın olmaya, köpeklerle kavga etmeye ve erkeklerin tökezleyen ayaklarından kaçmaya çeken bir arzu. Tek göz sabırsızca yanında hareket etti. Huzursuzluğu tekrar üzerine geldi ve aradığı şeyi bulma ihtiyacını yeniden hissetti. Döndü ve ormana koyuldu. Tek göz büyük bir rahatlama duydu ve biraz öne geçerek taki ağaçların sığınağına girene kadar ilerledi. Ay ışığında, gölgeler gibi sessizce kayarken bir patikaya geldiler. Her iki burun da ayak izlerine indi. Çok tazeydi. Tek göz temkinli bir şekilde önden koştu, eşi peşinden. Geniş ayak tabanları karda yayılmıştı. Kadife gibi. Tek göz, beyazın içinde loş beyaz bir hareket gördü. Kayar gibi yürüyüşü aldatıcı derecede hızlıydı ama bu koşma hızı değildi. Önünde, soluk beyaz bir leke uzanıp duruyordu. Dar bir sokakta koşuyorlardı. Her iki yanında genç Ladin büyümüştü. Sokağın ağzından ay ışığındaki açıklık görünüyordu. Yaşlı tek göz kaçan beyaz şekli hızla gözden geçirdi. Mesafeyi kapatıyordu. Şimdi neredeyse yetişebilirdi. Bir sıçrama daha ve dişleri içine batacaktı. Ama o sıçrama hiç yapılmadı. Havada, yüksekte ve doğrudan yukarıda. Şimdi kar ayakkabısı tavşanı olduğunu gördüğü beyaz şekil, süzüldü.
Sıçrayıp zıplayarak havada harika bir dans yaptı ve bir kez bile yere dönmedi. Tekgöz aniden korkuyla geri fırladı. Karın üzerine küçüldü ve çömeldi, anlamadığı bu şeye hırlayan tehditler savurdu. Ama dişi kurt soğukkanlılıkla yanından geçti. Bir an hazır kaldı, sonra dans eden tavşana atladı. O da yükseğe uçtu, ama tavşan kadar değil. Dişleri boş bir şekilde metal bir çıtırtıyla birbirine kapandı. Bir sıçrama daha, bir tane daha. Eşi yavaşça çömelmişti ve onu izliyordu. Şimdi tekrarlayan başarısızlıklarından hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve kendisi güçlü bir sıçrama yaptı yukarı doğru. Dişleri tavşana kapandı ve yere geri getirdi. Ama aynı zamanda yanında şüpheli bir çatırdama hareketi oldu ve şaşkın gözü, üzerine eğilmiş genç bir Ladin fidanını gördü. Çenesi tutumunu bıraktı ve geriye sıçradı. Garip tehlikeden kaçmaya çalıştı. Dudakları dişlerinden geri çekilmiş, boğazı hırlıyordu, her saçı öfke ve korkuyla dikenleşmişti. Ve o anda fidan kendi ince uzunluğunda dik konumuna döndü, tavşan yeniden havada dans ederek süzüldü. Dişi kurt sinirlenmişti. Dişlerini eşinin omzuna sapladı, azarlarcasına. Ve o, bu yeni saldırının ne olduğunu bilemez halde, vahşi bir şekilde ve daha büyük bir korkuyla karşılık verdi. Dişi kurdun ağızlığını yırttı. Onun böyle bir azarlamaya karşı çıkması beklenmedik bir şeydi. Hırlayan bir öfkeyle üzerine atladı. Sonra hatasını fark etti ve onu yatıştırmaya çalıştı. Ama cezalandırmaya devam etti onu, yuvarlak bir daire çizdirinceye kadar. Başını ondan uzakta tutup omuzlarıyla cezasını almak zorunda kaldı. Bu arada tavşan havada onların üzerinde dans ediyordu. Dişi kurt karda oturdu. Yaşlı Tekgöz, şimdi eşinden çok gizemli fidandan korkuyordu. Yeniden tavşana atladı. Dişlerinin arasında geri çekilirken gözünü fidandan ayırmadı. Daha önce olduğu gibi, fidan onu tekrar yere getirdi. Yaklaşan darbenin altında çömeldi, saçları diken diken oldu. Ama dişleri tavşanı sıkıca tutuyordu. Ama darbe olmadı. Fidan onun üzerinde eğik halde kaldı. Hareket ettiğinde hareket etti, hareketsiz kaldığında, yine hareketsiz kaldı. Hareketsiz kalmanın daha güvenli olduğuna karar verdi. Sıcak tavşan kanı ağzında lezzetliydi. Onu bu ikilemden kurtaran kişi eşiydi. Tavşanı ondan aldı, fidan sallanıp tehditkar bir şekilde üzerinde hoplaya hoplaya, dişi kurt sakin bir şekilde tavşanın başını kemirdi. Hemen fidan hızla kalktı ve bundan sonra hiç sorun çıkarmadı. Doğanın amaçladığı düzgün ve dik konumuna döndü. Sonra dişi kurt ve Tekgöz oyunu yuttular, gizemli fidanın onlar için yakaladığı avı. Havada tavşanların asılı durduğu başka podyumlar ve sokaklar da vardı. Kurt çifti hepsini gözlemledi. Dişi kurt öncülük ediyordu. Yaşlı Tekgöz takip ediyor, gözlemliyor, tuzakları soyma yöntemini öğreniyordu. Gelecekte ona çok işe yarayacak bir bilgiydi bu.